Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz 6-7 yaş uygun kazak yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay, dikişsiz bir kazak yapıyoruz. Boyundan başlayıp belli bir süre arttırma yaptıktan sonra gövdeyi devam ediyoruz. İstediğiniz boyuta ulaşana kadar. Dediğim gibi 6 yaş için uygundur, 6-7 yaş için sizlerle ölçülerimi de paylaşmak istiyorum başlangıçta. Hemen bakın, boyun lastik kısmından alttaki lastik kısmına kadar ölçtüğümde yaklaşık 40 santim uzunluğunda. Gövde genişliğimiz 37 santim. Bakın şuradan kol altı noktasına kadar ölçtüğümüzde 19,5 santim ölçüsünde. Kol uzunluğu ise 48 santim ölçüsünde kazağımızı tamamlıyoruz. 1,5 adet ip kullandım. İpimden de videonun başlangıcında bahsediyorum. Üzerine ilmek kaydırma tekniğiyle bu şekilde geyik figürünü oluşturmaya çalıştım. Bence sevimli bir görüntü elde ettik. Farklı desenlerde işleyebilirsiniz. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için Vollen yarn Anatolia ipini tercih ettim. Yapısı gayet yumuşak, ince kalınlıkta, hafif bir ip. Ben çok severek kullandım. İncelemek isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Ben ana rengimde krem kullandım. Üzerindeki işlemeler için ise diğer renkleri kullandım. Sade çalışacaksanız 1,5 yumak, 2 yumak almanız yeterli olacak. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız. Şimdi yapılışına geçmeden önce biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. %100 akrilik bir ip, 100 gram 300 metre uzunluğunda, 4 milim tığ ve 4 milim şiş numarası için uygundur diye belirtilmiş. 4 numara şiş ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Burada misinalı şişe ihtiyacımız var. Çünkü dikişsiz bir kazak yapıyoruz. Düz şiş kullanımıyla dikişsiz kazak yapamayız. O yüzden 4 numara misinalı şiş ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi ipimden belli bir kısım ayırma işlemi yapıyorum. Burada nasıl ilmek atarak başlangıç yapıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Ben birazcık ilmek alma şeklim ve ilmek atma şeklim farklı. Dediğim gibi bunun modelle ilgisi yok. Siz nasıl başlangıç yapıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi ipimin belli bir kısmını ayırdıktan sonra parmaklarımı ortasından yerleştirdim ve bir tane halka oluşturdum. Oluşturmuş olduğum halkayı buraya takıyorum ve ipimi çektim. Yumaktan gelen kısmı ipi parmağıma doluyorum ve ayırmış olduğum ipi bu şekilde halka yapıyorum. Yumaktan gelen ipimi çekip içerisinden geçirdim, ipimi çektim. Döndürdüm, ipimi çektim. Döndürdüm, ipimi çektim. Ve bu şekilde 98 tane ilmeğe ulaşana kadar devam ediyorum. Toplamda 98 tane ilmeğe ulaştıktan sonra en son bir düğümleme atarak ilmek atmamızı kapatıyoruz. Şimdi burada bir bütün halinde devam edeceğimiz için şöyle ilmeklerimi düzeltiyorum. İlmeğimi parmağıma doluyorum. Ve buradaki ilk ilmeğimden tığımı, şişimi geçirdim. Düz ilmek olarak başlangıcımı yaptım. İkinci ilmeğim ipim önde, ters ilmek. İpimi arkaya aldım, düz ilmek. İpim önde, ters ilmek. İpim arkada, düz ilmek. İpimi öne alıyorum, önden çektim, ters ilmek. Arkadan çektim, düz ilmek. Bu şekilde bir düz bir ters lastik yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi başlangıç noktama kadar geldim. Başlangıç noktamıza geldiğimiz ilk ilmeğime bakıyorum ve ilk ilmeğim düz ilmek olarak çektim. İkinci ilmeğim ters ilmek, düz ilmek, düz, ters, düz, ters. Birinci sırada ne yapmışsak, ne görüyorsak onun aynısını yapıyoruz. Düze düz, terse ters şeklinde devam edip geliyoruz. Şimdi normalde yaka kısmı için 6 sıra lastik gittim. Ben buradaki lastik ölçüsü tamamıyla tercihe bağlı.
Dilerseniz dediğim gibi 6 sıra ya da daha kısa gidebilirsiniz. Şu anda ikinci sıramızı tamamladıktan sonra ben nasıl ayrım yapacağımızdan bahsetmek istiyorum. Arttırma yapacağımız noktayı nasıl belirliyoruz? Şimdi burada ben 98'i 3'e böldüğümde tam bir sayı elde edemediğim için tahmini bir sayı belirledim. 32 ön gövde, 32 arka gövde için ayrım yapıyorum. 17'de sağ ve sol kol olmak üzere ayrım yapıyorum. Buradaki belirlemiş olduğu sayının örneğin daha farklı bir sayı çekiyorsanız, ilmek atarak başlangıç yapıyorsanız 3'e bölmeniz gerekiyor öncelikle. 3'e böldüğünüzde elde etmiş olduğu sayıyı 2'ye bölerek kendi ölçünüzü belirleyebilirsiniz. Ben dediğim gibi 32 ön gövde, 32 arka, 17 sağ, 17 sol kol kısmı için ayrım yapacağım. Şimdi başlangıç noktama geldim. Burası benim birinci ilmeğim. Hemen şuraya şöyle bir ilmek belirleyici takıyorum. Bakın altındaki noktaya. Çünkü her seferinde bunu devam ettirmeyeceğim. Bir süre sonra zaten arttırma yapacağımız noktalar belli ediyor kendini. Hemen şöyle ilmek belirleyicimi taktım. Ben ilk kol ayrımı yapıyorum. Başlangıçtan sayarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Bakın şurası 17. ilmeğim. 17. ilmeğime ilmek belirleyicimi taktım. Devamında kolun bir tanesini ayırdıktan sonra gövde için ayrım yapmamız gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Şuradaki 32. ilmeğime ilmek belirleyicimi taktım. Devam ettim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Yanlış oldu. Kol için ayrım yapacağım için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17. ilmeğime ilmek belirleyicimi takıyorum. Devamında diğer gövde parçamız var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Eşit bir şekilde ayrımımızı yapmış olduk. Şimdi bu şekilde ayrımımızı yaptıktan sonra ilk sıramızda sadece düz ilmek yapıyoruz örgümüzü. Şöyle şişimi düzeltmem gerekiyor öncelikle. İlk ilmekten şişimi geçirdim. Düz ilmek. Devamında tüm ilmeklerimi düz ilmek yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi burada sıra sonuna kadar devam ettim. İlmek belirleyicim olduğu noktaya kadar geldim. İlk ilmekten bakın şu şekilde aktarımını yapıyorum 2 tane ilmeğimin. Şişe taktım. Daha sonra içerisinden ipimi çektim. İlmeğimin üzerine doladım ve içerisinden çekerek arttırmamı yaptım. Şimdi yandaki ilmeğe geldim. Düz ilmek şeklinde ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. İlmek belirleyicimin öncesinde bir tane ilmeğim kaldı ve ilmek belirleyicisinin olduğu noktadayım. 2 tane ilmeğim kaldığımda terse aktarım yapıyorum. Tekrardan şişe taktım. Şişimi içerisinden çekmedim. İçerisinden çekiyorum bir tane ilmeğimi. Üzerinden ipimi atıyorum ve bir kez daha çekerek arttırmamı yaptım. Şimdi ilmek belirleyicimizin hem sağında hem solunda arttırma yapmamız gerekiyor. Çünkü bir tanesi kol için arttırma yapıyoruz. Bir tane arttırmamızı ise gövde kısmı için arttırma yapıyoruz. O yüzden ilk ilmeği aynı şekilde aktardım. Devamında şişe takıyorum. 2 tane ilmeğimi tek seferde çektim. Şişimin üzerine ipimi bir kez aldım ve tekrardan aynı boşluktan 3 ilmek olarak çekerek arttırmamı yaptım. Devamında diğer ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar düz örgüme devam ediyorum. İlmek belirleyici öncesinde bir tane ilmeğim kaldı. 2 tane ilmeğe ulaşmış oldum toplamda.
Hemen bir tanesini aktardım. Diğer ilmeğimi de aktarıyorum. Ve şişe taktım. 2 tane ilmeğimi aynı şekilde düzelterek. Daha sonra şişimin içerisinden bir tane ilmek çektim. Üzerinden ipimi atlattım ve bir tane daha ilmek çekiyorum. 3 tane ilmek çekerek arttırmamı yaptım. Sağdaki arttırmamı yaptıktan sonra soldaki arttırmam için şişe takıyorum. Ve bu şekilde arttırmamı yaptıktan sonra tüm ilmeklerimi düz ilmek olarak ilmek belirleyicinin olduğu noktaya kadar devam ettiriyorum. İlmek belirleyici öncesinde bir ve ilmek belirleyici ile beraber 2 tane ilmeğim kaldığında aktarımını yapıyorum. Daha sonra şişe ikisini beraber taktım. İçerisinden ipimi çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrar aynı boşluktan bir ilmek daha çıkarıp arttırmamı yaptım. Sağdaki arttırmamdan sonra soldaki arttırma için ilmeklerimi çıkartıyorum ve geriye şişe taktım. Bir tane çektim. Üzerine aldım ipimi ve bir kez daha çekerek arttırmamı yapmış oldum. Şimdi burada ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar düz örgüye devam ediyorum. Şimdi burada sıra sonuna kadar geldim. 2 tane ilmeğim kaldı. Burası bizim başlangıç noktamız. Başlangıç noktamızda bir kez arttırmamı yapmıştım. Şimdi sağ taraftaki arttırmamı yaparak eşit bir arttırma yapmış olacağım. 2 tane ilmeğimi aktardım. Daha sonra şişe takıyorum. İçerisine ipimi çektim. Üzerine ipimi aldım ve bir tane daha ilmek çekerek 3 ilmekle arttırmamı yaptım. Şimdi bir alt sırada, bu sıramızda yani arttırma yaptığımız için bir üst sırada arttırma yapmadan tüm ilmeklerimizi düz ilmek yapıyoruz. Bakın ilk ilmeğimden şişimi geçiriyorum. Düz ilmek, düz ilmek, düz ilmek şeklinde 3 tane ilmeğimi ördüm. Dediğim gibi sıra sonuna kadar herhangi bir arttırma yapmadan tüm ilmeklerimizi düz ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Başlangıç noktama kadar geldim. İlmek belirleyicimin olduğu noktadayım. Şimdi burada arttırmaya başlıyoruz. İlk ilmeğimi tersten aktardım. 2 tane ilmeği aktardıktan sonra şişe takıyorum. Tek çektim. Üzerine ipimi aldım ve bir kez daha ilmek çekerek 3 ilmek olarak arttırmamı yapmış oldum. Devamında diğer ilmek belirleyici öncesinde bir tane ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. İlmek belirleyici öncesinde bir tane ilmeğim kaldı. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. Tersten 2 tane ilmeğimi aktarıyorum. Şişe taktım. İçerisinden ipimi çektim. Üzerine ipimi doladım ve içerisinden bir ilmek daha 3 tane ilmek olarak arttırmamı yaptım. Sağdaki arttırmamı yaptığım için soldaki arttırmamı yapacağım şimdi. İlk ilmeği aktarıyorum. İkinci ilmeği de ikisini beraber şişe taktım. İçerisinden ipimi çektim. Ve arttırmamı yaptım. Devamında ilmek belirleyici öncesinde bir tane ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. İlmek belirleyici öncesinde bir tane ilmeğim kaldı. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğimi de daha sonra ikisini şişime takıyorum. İçerisinden bir ilmek çektim. Üzerine ipimi aldım ve bir ilmek daha çekerek 3 tane ilmek arttırmamı yapmış oldum. Sağdaki arttırmadan sonra soldakini yapıyoruz. Hemen ilmeğimi aktardım. İkisini şişe takıyorum. İpimi çektim. Ve 3 ilmek olarak çekip arttırmamı yapmış oldum. Devamında yine bir tane ilmeğimiz kalana kadar devam edelim. 2 tane ilmeğim kaldı. Aktardım ikisini beraber şişe takıyorum. İçerisinden ipimi çektim. Ve arttırmamı yapmış oldum. Diğer arttırmam için ilk ilmeğimi aktardım. İkinci ilmeğimi de içerisinden ipimi çektim. Ve arttırmamı yaptım. Şimdi düz ilmeğime ilmek belirleyicinin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. İlmek belirleyici öncesinde 2 tane ilmeğim kaldı. Burası bizim sıra sonumuz. İlk ilmeği aktardım. İkinci ilmeği de aktardıktan sonra şişe takıyorum. İçerisine ipimi çektim. Üzerine ilmek ilave edip tekrardan bir tane daha ilmek çekerek arttırmamı yaptım. Şimdi başlangıç noktama kadar geldim. Devamında bu sıramda her ilmeğimi düz ilmek olarak devam ediyorum. Çünkü bir alt sırada arttırma yapmıştık. Bu sırada arttırma yapmıyoruz.
Şimdi modelimiz bundan ibaret. Başlangıç noktama kadar geldiğimde hemen ilk arttırmamı yapıyorum. 2 tane ilmeğimi 3 ilmek olarak çekerek. Daha sonra ilmek belirleyicisinin sağında ve solunda arttırma yapıyoruz. Her seferinde aynı şekilde devam edip başlangıç noktamıza kadar geliyoruz. Burada istediğiniz kol, gövde genişliğini, şimdi burada arttırma yaptıkça bizim buradaki gövde için ayırmış olduğumuz 32 tane ilmeğimizde arttırma oluyor. Bu da genişleme anlamına geliyor. Yukarıdan aşağıya doğru genişliyor. Burada misinalı şiş kullandığımız için rahatlıkla deneme yapabilirsiniz. Ya da hediye yapıyorsanız bir kıyafet üzerine de denemeye yapabilirsiniz. Ben sizlerle ölçümü paylaşıyor olacağım zaten. İstediğiniz genişliğe ulaşana kadar arttırmaya devam edip geliyoruz. Şimdi yeterli uzunluğa ulaştım. Yeterli arttırmamı yaptım. Burada ben oğlumun üzerine giydirip bir deneme yaptım. Genişliğine baktım, beden ölçüsüne baktım. Ona göre bir ayarlama yaptım. 6,5-7 yaş için uygundur. Videonun başlangıcında da söylemiştim. Mutlaka siz de misinalı şiş ile ilerleyeceğimiz için üzerine denetme yaparsanız ya da bir kıyafetin üzerine deneme yaparsanız daha net sonuçlar elde edebilirsiniz. Burada kaç santim kadar ördüğümü de sizlere söylemek istiyorum hemen. Bakın 17 santim kadar örme işlemi yaptıktan sonra artık kol ayrımını yapıyoruz ve gövdeye devam edeceğiz. Daha sonrasında kolun örme işlemini yapacağız. Şimdi ben burada misinalı şişime aktarma yapacağım. Diğer misinalarıma aktarma yapacağım. Dilerseniz yani elinizde misinanız yok ise burada ipe aktarma da yapabilirsiniz. İğneye ipinizi geçirip ipe aktarma da yapabilirsiniz. Şu an başlangıç noktamdayım. Kol için olan ilmeklerimin hepsini bakın buradan misinaya aktarıyorum. Kaçırmadan. Şimdi buradaki tüm ilmeklerimi aktardıktan sonra hemen şöyle uçlarını kapatıcı yardımıyla kapatıyorum. Sökülme yapmaması için. Siz ip ile yapıyorsanız, ilmeklerinizi aktardıysanız eğer iğne yardımıyla içerisinden geçirdikten sonra burada bir düğümleme yapmanız gerekiyor. Diğer türlü açık bırakırsanız ilmekleriniz kaçacak ve sökülme olacaktır. Şimdi buradaki ilk bölümdeki kol aktarımını yaptıktan sonra hemen buradan örmeye devam ediyorum. Sanki bu aradaki ilmeklerim hiç yokmuş gibi. İlk ilmekten şöyle şişimi geçirdim. Düz örgü. Düz örgü. Şu beni rahatsız etti. Şöyle çekeyim. Düz örgü şeklinde diğer kol bölümüne kadar devam ediyorum. Şimdi buradaki kol altı noktasına kadar geldim. Buradaki ilmeklerimin de hemen aktarımını yapıyorum aynı şekilde. Kolun aktarımını yaptıktan sonra bu şekilde boşlukta bırakıyoruz ve devamında gövdeye devam ediyoruz. Düz ilmeğimize aynı şekilde geçiş yapıyoruz. Burada az önce de söylediğim gibi hiç boşluk atlamamış gibi düz örgümüze devam edelim. Artık sadece gövdeye devam ediyoruz. Kolun ayrımını yaptığımız için buradan itibaren gövde uzunluğunu ayarlayana kadar düz örgümüze devam edip geliyoruz. Gövde için istediğim uzunluğa ulaştım. Burada hemen ölçümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Boyun lastiği kısmından itibaren ölçtüğümde 38 santim ölçüsünde istediğim uzunluğa ulaştım. Şimdi burada ne yapıyorum? Lastiğe başlıyoruz. Bir düz bir ters lastik yapıyoruz. İlk ilmeğimi şişimi geçirdim. Düz ilmek. İkinci ters ilmek. Düz. Ters şeklinde başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. Başlangıç noktama kadar geldim. İlk ilmeğimi düz ilmek yapmıştım. Düze düz ilmek. Terse ters. Düze düz ilmek şeklinde devam ediyorum. Buradan sonra istediğimiz lastik uzunluğuna ulaşana kadar ne görüyorsak onun aynısını yaparak devam edip geliyoruz. Lastik için 9 sıra boyunca gidip geldim. Bence yeterli genişlikte bir ölçü olmuş oldu. Dilerseniz daha da devam edebilirsiniz. Şimdi burada ilmeklerimizi toparlama işlemi yapıyoruz. Ben nasıl yapıyorum? 2 tane ilmekten şişimi geçirdim. Tek seferde çektim. Çekmiş olduğum ilmeği tekrardan şişe takıyorum. İpimi arkada düz ilmek olarak tek seferde çektim. Çektiğim ilmeği şişe takıyorum. Yanına bir tane daha. 2 tane ilmeğimi tek seferde çekiyorum.
Ve bu şekilde şişimde bir tane ilmek kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonunda şişimde tek bir ilmeğim kaldığında ilmeğimi bırakıyorum. Hemen burada bir tane tığ yardımıyla ilk eksiltme yapmış olduğunuz noktadan, ilmekten şöyle örgün iç kısmından dışarıya doğru tığımızı geçirdik. Ve bu ilmeğimizi örgümüzün iç kısmına çekiyoruz. Daha sonrasında burada bir tane zincir çekip birazcık uzun bırakıp ipimizi kesiyoruz. Daha sonra gizleyebilmek için. Hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde bir bitiş yaptığımızda daha düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi sıra geldi kol parçamıza. Kolu nasıl yapıyoruz? Kol için hemen buradaki şişimi takıp geliyorum öncelikle. Şişimi taktıktan sonra burada kol altı noktasından bir başlangıç yapıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Kol altında baktığımızda açıklık olduğu için ben burada ilmek ilave ediyorum. Diğer kolu tamamlayıp geldim. Sizlerle beraber ikinci kolun başlangıcını yapacağım. Arada 4 tane ilmek çıkartıp daha sonrasında örgümüze aynı şekilde devam ediyoruz. Ve burada ipimiz olmadığı için nasıl başlangıç yapıyoruz? Şöyle şişimi geriye çekiyorum öncelikle. Şimdi şuradaki ipimi elime aldım. Ve bakın buradan birinci boşluktan şöyle tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane zincir çekiyorum. İlmek oluşturabilmek için. Bu benim birinci ilmeğim. Devam ettim. Yandaki boşluğa geldim. 2. Bir sonraki boşluğa geldim. Şöyle hatta şuradaki boşluğa gidiyorum. 3. Bir kez daha 4. Bence 4 tane ilmek yeterli. Buradaki çıkarmış olduğum 4 tane ilmeğimi buradaki şişime takıyorum. Devamında çünkü örme işlemi yapacağım. En son buradaki 4 tane ilmeğimizi öreceğiz. İpim şu anda burada. En son arttırma yaptığım için buradaki arttırma ilmeklerimi düz örgü olarak yapıyorum. Devamında tüm ilmeklerimi başlangıç noktama kadar düz ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi başlangıçtaki ilave etmiş olduğum ilmeklerimin olduğu noktaya kadar geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz ilmek olarak örme işlemi yapıyorum. 4 tane ilmeğimi devamında yine düz örgüme devam ediyorum. Şimdi modelimiz düz örgü olduğu için hep düz örgü yaparak devam ediyoruz ta ki istediğimiz kol uzunluğuna ulaşana kadar. Şimdi kol için istediğim uzunluğa ulaşana kadar devam ettim. Burada kaç santim ölçüsünde devam ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kol altı noktasına kadar ölçtüğümüzde 30 santim kadar örme işlemimi yaptım. Düz örgüme devam ettim. İstediğiniz boyuta ulaştıktan sonra ne yapıyoruz? Kol lastiği yapıp artık kol parçamızı tamamlayacağız. Hemen şöyle şişimi aldım. Şimdi burada bir düz bir ters lastik yapıyoruz. İlk ilmeğimi düz ilmek olarak ördüm. İkinci ilmeğim ipimi önde ters ilmek. Arkaya aldım düz ilmek. İpimi önde ters ilmek. Arkaya aldım düz ilmek şeklinde başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Başlangıç noktama kadar geldiğimde ilk ilmeğim düz ilmek yapıyorum. İkinci ilmeğim ters ilmek. Düz ilmek, ters ilmek şeklinde devam ediyoruz. Bu hep bu şekilde devam ediyor. Bir alt sırada ne yapmışsak, ne görüyorsak onun aynısını yapıyoruz. Ta ki istediğimiz lastik uzunluğuna ulaşana kadar. İstediğim lastik boyutuna ulaştıktan sonra tüm ilmeklerimi kesme işlemi yaparak artık tamamlıyorum. Hemen şöyle şimdi düzelttim. 2 tane ilmekten şişimi geçirdim. İpimi arkada düz ilmek olarak çektim. 2 ilmeğimi tek ilmek olarak çektim. Daha sonra şişe takıyorum. Yanına bir tane daha aldım. İkisini beraber çektim. Çektiğim ilmeği şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek. İkisini beraber çekiyoruz. Ve bu şekilde şişimde bir tane ilmeğim kalana kadar toparlamaya devam ediyorum. Şişimde bir tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi hemen bir tane tığ yardımıyla ilk eksiltme yapmış olduğum noktadan tığımı geçirdim. İçten dışarıya doğru ve ilmeğimi iç kısmına çektim. Ve burada bir tane zincir çekerek artık ipimizi kesiyoruz. Çünkü kolu tamamlamış olduk.
Bakın bu şekilde gayet güzel oldu. Bitmiş ölçüsü de yaklaşık 35 santim ölçüsünde kol çalışmış olduk. İlk kolun örme işlemini tamamlayarak kazağımızı tamamlamış olduk. Üzerine tamamıyla kendime ait bir işleme yaparak kazağımı tamamlamış oldum. Dilerseniz sade haliyle de kullanabileceğinizi söylemiştim. Ama bu şekilde birazcık yılbaşı konseptine uygun bir kazak çalışmış olduk. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Toplamda 1,5 adet yumak yeterli olacak. İpimden de videonun başlangıcında ayrıntılı bir şekilde paylaşmıştım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.